Herkese merhaba arkadaşlar. Kuşadası'ndayız. 1100 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir villa tanıtacağız. Şu anda garaj bölümündeyiz. Aşağı yukarı buraya 4-5 aracı rahatlıkla park edebilirsiniz. Özellikle geniş bahçe severler için çok güzel bir villa. Şöyle söyleyebiliriz. En azından konum olarak aklınızda canlandırabilirsiniz. Kuşadası AVM'ye sadece 1 kilometre mesafede. Denize de 1800 metre mesafesi var buranın. Özellikle arazi olarak çok avantajlı bir villa. Dediğim gibi araç otoparkı zaten fazlaca geniş. Karşıda bahçe alanları da çok fazlaca geniş. Bunu görebiliyorsunuz. Villamızın cepheleri taş arkadaşlar. Taş giydirme yapılmış. Şöyle basamakla villanın ön cephesine gelebiliyorsunuz. Yeşil alanları karşı kısımdan başlıyor. Boylu boyunca uçsuz bucaksız hatta diyebiliriz. Geniş aileler için özellikle ya da fazla çocukları olan aileler varsa onlar için ideal bir villa eminim. 37 milyon 500 bin lira buranın fiyatı var. Arsa olarak emsali bulunmayan bir villa aslında. Yani çok sık rastladığımız bir arsa parseli değil. Dediğim gibi 1118 hatta küsuratı da var. 1118 metrekare arsası var. Veranda alanı çok geniş, havuzu çok geniş. Bahçe alanı, hatta şöyle şuraya doğru ilerleyelim, en azından yeşil alanlara da ayak basmış olabilelim. İstediğiniz her türlü alanı burada yaratma imkanına sahipsiniz. Havuz, çok geniş bir havuz. Ön tarafta güneşlenecek alanları da var. Barbekü alanı yapabilirsiniz karşı kısma. Bunun için fazla bir bölüm var. Ya da oyun parkı bile burada yaratma, dizayn etme imkanına sahipsiniz. Belki de bahçenin tamamını böyle ekebilirsiniz. Öyle bir imkanınız var. Yan tarafımız zeytinlik arkadaşlar, zeytinlik ağaçları. Villanın ön cephesindeki bu yeşil araziyi tamamen boş bırakmışlar. Tabii kullanım açısından bu size kalan keyifli bir bölüm olabilir. Belki sadece ekmek isteyebilirsiniz. Bunun için de alan fazla. Bölüm bölüm yaptığınızda burada her türlü aktiviteye ayak uyduracak alana sahipsiniz. 1100 metrekare arsa içerisinde burada istediğiniz her türlü alanı yaratma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Belki de şu köşeyi kamelya bölümü yapabilirsiniz. En azından bir kısım barbekü alanı, oyun parkı, burada kamelya alanı ya da şu kısma sadece güneşlenmek için zemini ilerletebilirsiniz. Havuz küçük geldiyse havuzu büyütme imkanına sahipsiniz. Villa bahçesi itibariyle 10 üzerinden 10 puanı hak etmiş. Konumu da size az çok anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi Kuşadası AVM zaten Kuşadası'nda bilebileceğiniz nokta adreslerden bir tanesi. Oraya 1 kilometre mesafesi var. Birazcık aslında doğa havası, yani köye doğru burası çıktığı için köy yolu da burada üzerinden geçiyor. Ana yolun üstünde kalıyor burası. Birazcık doğa havası da burada soluyabilirsiniz ama tamamen kendinizi özel hissetmek istiyorsanız, ya burası benim, sadece ben oturuyorum, kimseyi de görmüyorum, alanım da geniş, havuzuma da girebiliyorum diyorsanız burası özellikle bu istekleri karşılayacak güzel bir villa. Aslında ana girişe doğru ilerleyelim. Şuradan giriş yapabiliriz. Burası salon arkadaşlar. Salonun önünde havuza kadar 80 metrekare rahat diyebiliriz. Belki 100 metrekare burada kullanacağınız güzel bir zemin var arkadaşlar. Şuradan basamaklar var çimlerin ortasında. Aracınızı park ettikten sonra ana girişe doğru ilerleyebiliyorsunuz. Kapalı otopark olarak da kullanma imkanınız var. Onun için de güzel bir bölüm. Şurada yürüyüş yolunun üstünde sütunlar yerleştirilmiş arkadaşlar. Belki camla kapatılabilir. En azından yağmurlu zamanlarda aracınızdan inip direkt girişe doğru ilerleyebilirsiniz. 2 basamak, burada bir kod var. Çıkabiliyorsunuz. Bahçe alanı arkada da yine devam ediyor. Zeytin ağaçlarını söylemiştim zaten, sınırın hemen üstünde. Sadece bu arka tarafa bir tane villa yapılıyor. Belki eğer isterseniz şu kısımları biraz daha yükseltebilirsiniz. En azından arkada da kimseyi görmeyeyim diye bir düşünceniz varsa onun için de ideal bir durum olabilir. Villanın girişinde arkadaşlar, girişte hemen sağ tarafta bir separatör. 2 adım basamak var burada inmek için. Salon ve mutfak alanına geliyorsunuz. Burası arkadaşlar aslında kapıdan, çelik kapıdan da gördüğünüz gibi daha jelatinleri üzerinde sıfır bir villa. Biz birazcık erken davrandık. Erkenden çekim yapalım ve yükleyelim diye erkenden geldik. Aydınlatmaları mesela henüz takılmadı. Ufak tefek düzenlenecek yerleri de var. Ama biz dediğim gibi beklemeden hemen özellikle çekim yapmak istedim. Salon alanı gördüğünüz gibi dikdörtgen biçimde 45-50 metrekare kadar büyüklüğünde bir salon alanına burada sahipsiniz. TV ünitesi için tesisat buraya yerleştirilmiş. Ünite gelecektir büyük ihtimalle. Ön cephesi tamamen havuza. Şu kısmı belki kapatıp hani camla en azından ön tarafa doğru da bir kısmını kapatıp kışın da kullanma imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi şurada 2 basamak aşağı iniyorsunuz. Merdiven altı burada boş. Burayı süslemek için kullanma imkanına sahipsiniz. Ben olsam öyle yapardım, yani en azından boş kalacağına. Yapay çiçeklerle burayı süslendirebiliriz. Gerçi elektrik kabloları çekmişler. Sormadık ama belki de öyle bir düzen buraya yapacaklar. Geniş bir mutfak alanı var. Mutfağın ortasında şöyle bir ada mutfağımız var. Şurası büyük ihtimalle kahve köşesi. Üstlerinde gene altlarında dolapları da yer alıyor. Mutfağımızda
fırın ve şuradan itibaren başlayarak L şeklinde geniş bir mutfak alanı burada bizi karşılıyor arkadaşlar. Evyemizin üstünde hemen cam antresit ve krem tonları burada hakim. Villanın tamamında da kendini göstermiş. Yine devasa bir cam kapımız var. Mutfaktan da buraya çıkma imkanına, havuzun önüne çıkma imkanına sahipsiniz. O yüzden girişte söylediğim gibi belki kamelya alanı yerine şuraya bir barbekü alanı, büyük bir barbekü alanı yerleştirebilirsiniz. Hayal etmesi aslında çok kolay. Şöyle geniş bir arazide, geniş bir bahçede hem havuz hem orada toprak, yeşil, kalabalık bir aile için çok keyif verici bir durum olabilir. Benim çok sevdiğim, özellikle girişte de söyledim, çok denk gelebileceğimiz durumlar değil. 1200-1118 metrekare arsa çok denk gelebilecek bir parsel değil. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Burada bir tane oda var. İçinde yalnız bazı boya eşyaları kaldığı için içeri çok fazla girmeyi tercih etmiyorum. Ortak bir banyo alanı var. Hemen burada çelik kapının arka kısmında kalan da bir elbise dolabı yer almış arkadaşlar. Basamaklarımız, merdiven basamakları ahşap. Hemen yanında cam olarak korkuluklar bulunuyor. Evet arkadaşlar, merdivenlerden çıktığınızda sizi ilk olarak bir tane oda karşılıyor. Bu oda küçük bir balkona sahip. Zeminleri bu parke görünümlü seramik tercih etmişler. Ön tarafta dediğim gibi küçük bir balkon. Havuz ve bahçe cephesine burada hakimsiniz. Giyinme bölümü var. Geniş, burada dolaplarıyla beraber kullanabileceğiniz giyinme bölümü. Kendine özel de şöyle çok kısa bir gösterebilirsek. Kendine özel de böyle minimal, ufak da kullanabileceğiniz bir banyosu bulunuyor. Tahminimce yani her odaya bu banyoyu ve giyinme odasını yerleştirmişler. Burası da ikinci yatak odamız. Büyük bir yatak odası. Eşyasız olduğu için şöyle tarif edebilirim size. Yatak başını karşıya yerleştirdiğinizde böyle şu kısım dolap için ayrılabiliyor ya da bu kısmı dolap olarak kullanırsınız ama küçük kalacaktır. Burada televizyon, evet, televizyon tesisatı için şurası düşünülmüş. Yine bir Fransız balkonu var. Yan cepheli giyinme bölümü var. Kendine özel bir banyosu var burada arkadaşlar. Giyinme bölümü olarak şu kısmı tercih etmişler. Arkada da bu da her zaman gördüğümüz şeylerden biri değil. Yani bir ebeveyn odası, çift balkonlu giyinme odası, banyosu. Geniş de bir balkon var burada arkadaşlar aslında kullanabilecek. Panjurları otomatik, açıp kapatabilirsiniz kumandasıyla beraber. Vakit kaybetmeyelim, hızlı bir çekim olsun. Aslında dediğim gibi tamamlanmadığı için birazcık seri bir çekim yapacağız. Üçüncü yatak odamız bu, aslında gördüğümüz toplamda dördüncü yatak odası oluyor. Hemen kapının girişinde sağ kısımda genişçe bir giyinme bölümü var. Bu katta üçüncü yatak odası ve her odada da bu giyinme bölümünü mutlaka gördük. Yatak düzeni bu şekilde arkadaşlar. Karşı kısımda şurası dolap bölümü. Bu odanın da yine kendine özel bir banyo alanı var. Diğerlerinden farklı olarak geniş bir balkonu var burada. Hem uzunlamasına, bayağı bir uzunlamasına, hatta söylemekle kalmasın. Şöyle kısaca bir çıkalım buraya arkadaşlar. Şu kısmı gösterebilirsek geniş bir balkon var. Balkonun sağ tarafı da açık. Hatta bu tarafı da açık. Şurası da garaja bakıyor. Burada küçük bir bölüm var. Açık olarak bırakmışlar. Burası da garaja bakıyor. Genel itibariyle havuz ve bahçeye burada hakim olabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 oda gördük bu katta. Evet, 3 oda. Aşağıda bir oda gördük. Sanırım burada bir yatak odamız daha var. Toplamda 4 yatak odası arkadaşlar. 4+1. Şurada sadece burası da çamaşır bölümü. Çok güzel bir villa diyebilirim. Konum itibariyle aşağıda da bahsettiğim gibi birazcık doğa, yani köye doğru güzel bir havaya sahip ama her şeyden önemlisi geniş bir arazi. Tavsiye edebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.